Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1-1,5 yaş için kız bebeklerin kullanımına uygun fırfırlı bebek hırkasının anlatımını yapacağım. Hırkamızı 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Hırkamda 2 yumakta ip kullandım. 2 yumaktan çok az ipim kaldı. 5 adet de düğme kullandım. İpim Kartopu Baby One, 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti peeling özelliğe sahip bir ip. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu K019. Hırkamın ölçüleri de şöyle. Beden genişliği 28 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu 33-34 santim. Kol boyu ise 33 santim arkadaşlar. Hırkamızda yaka düşürme tekniğini uygulamadım. Pat kısmını haroşa olarak ördüğümüz için kendiliğinden yaka oyuntusu oluşmuş oldu. Hırkamızın önden görüntüsü böyle. Arkası da böyle arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok tatlı bir bebek hırkası oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Robasına fırfır uygulayıp alt kısmına da bu şekilde dantel diktim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Paylaşacağım yeni videolardan anında haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Hazırsanız şimdi hırkamızın yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Hırkamız için 3,5 numaralı şişe 85 ilmek atıyoruz. Şişime ilmeklerimi attım. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Hırkamızın yakası için 3 sıra haroşa öreceğiz. Haroşamı her iki yönde de tersten örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. İlmeklerimi örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde örmeden almış olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Kenar kısmımızın birit olması için 2 ilmek düz olarak örüyoruz. Şimdi diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde başlarken 2 ilmek düz örüyoruz. Arka yüzde ise ters örüyoruz. Şimdi sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Yine sondaki 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüze başlarken sıra başında olan 2 ilmeği ters olarak örüyoruz. Ön yüze başlarken sıra başında olan 2 ilmeği düz olarak örüyoruz. 2 ilmek ters ördüm. Diğer ilmeklerimi de yine ters olarak örüyorum. Yine sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Arka yüzde sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. 2 ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Bir sıra yakası için haroşa örmüş olduk. Ön yüzde sıra başında ilk 2 ilmeği
düz olarak örüp ters olarak devam ediyorum. Arka yüzde sıra başında ise ilk 2 ilmeğimizi ters olarak örüp ters olarak devam ediyoruz. Bu şekilde yakasını 3 sıraya tamamlayıp daha sonra ayrımlarımıza geçelim. Yakamızı 3 haroşa sırasına tamamladım. Kol ve beden ayrımlarımız şöyle olacak. Önler 16 ilmekten oluşuyor. Kolumuz 10 ilmek, arkası ise 25 ilmekten oluşuyor. Yine kol 10 ilmek, önümüz 16 ilmekten oluşuyor. Aralarda ise 2 ilmeğimiz var. Kol ve beden ayrımlarımızın arasında 2 ilmeğimiz var. Üç haroşa sırası ördükten sonra bu sırada ayrımlarımızı yapacağız, hem de ilik açacağız. Ön yüzdeyiz. İlk 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 ilmek haroşa örüyorum. Patımız 7 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. 2 ilmek düz, 2 4 5 ilmek haroşa örüyoruz. Haroşayı yine her iki yönde de tersten örüyorum. Önümüzdeki 7 ilmeği ördükten sonra 9 ilmek düz örüp 16 ilmeğe tamamlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmek düz ördüm. Şimdi arada olan 2 ilmeğimizin hem sağına hem de sol tarafına bir ilmek artırma yapacağız. Önce sağ tarafına artırmamızı yapalım. Sol şişimize alttaki ipi şu şekilde geçirdim. Geçirmiş olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeklerimizi düz olarak örüp tekrar bir ilmek daha artırma yapacağım. Bu defa sol şişime önden geçiriyorum. Böyle arkadan değil de alttaki ipi sol şişimize önden geçirip düz olarak örüyoruz. Arada olan 2 ilmeğimizin hem sağına hem de sol tarafına birer ilmek artırma yaptık. Robamız boyunca artırmalarımız devam edecek. Her ön yüzde arada olan ilmeklerin her iki kenarına da artırmalarımızı yapacağız. Şimdi kolumuz için 10 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 10 ilmek düz ördüm. Yine arada olan 2 ilmeğimizin her iki kenarına artırmalarımızı yapalım. Arkadan sol şişimle alttaki ipe girip düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Bu defa önden alttaki ipe sol şişimle girip yine artırmalarımızı düz olarak örüyoruz. Arada olan ilmekleri ve artırmaları düz olarak örüyoruz. Şimdi arkada olan 25 ilmeğimizi düz olarak örelim. ...23, 24, 25. Arkamızda olan ilmeklerimizi düz olarak ördüm. Yine aradaki 2 ilmeğin her iki kenarına artırma yapacağım. Önce sağ tarafına artırmamızı yapıyoruz.
düz olarak örüyoruz. Aradaki 2 ilmeği düz olarak örüp sol tarafına da yine artırma yapıyoruz. Bu defa sol şişimle önden alttaki ipe girip düz olarak örüyorum. Kolda olan 10 ilmeğimizi düz olarak örelim. On ilmek düz ördükten sonra arkadan alttaki ipe girip düz olarak örüyorum. 2 ilmek düz örüp bu defa önden alttaki ipe sol şişimle girip yine düz olarak örüyorum. Artırmalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Ben ilmek ayraçlarını çıkardım arkadaşlar, örerken zorlandığım için. Sizler çıkarmadan örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi 9 ilmek düz öreceğim. 1 2 9 ilmek düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimin 5 tanesini haroşa örüyorum. Haroşa öreceğim fakat burada ilk iliğimizi açacağız. Bir ilmek haroşa ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Alttaki ipi sol şişime takıp yine ters olarak ördüm. Bir ilmek kesmiş, bir ilmek artırmış olduk. İlk iliğimizi de açmış olduk. 2 ilmek haroşa örüp sonda kalan 2 ilmeği şişime örmeden takıp arka yüze geçiyorum. Artırmalarımızı sadece ön yüzde yapacağız. Arada olan 2 ilmeğimizin her iki kenarına her ön yüzde birer ilmek artırma yapacağız. Şimdi arka yüzdeyim. Örmeden almış olduğum ilmekleri ters olarak ördüm. Diğer ilmekleri de ters olarak örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sonda 2 ilmeğimiz kalana kadar. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Kalan ilmekleri örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Sıra başında 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi arada olan 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. On ilmek düz ördüm. Bir önceki sırada da artırmış olduğum ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk sırada 9 ilmek düz örüp artırmamızı yapmıştık. Bu sırada ise 10 ilmek düz örüp artırmamızı yapıyoruz. Sol şişimi şu şekilde alttaki ipe geçirip düz olarak örüyorum. Aradaki 2 ilmeği düz olarak örüp tekrar sol şişimi yine alttaki ipe önden geçirip düz olarak örüyorum. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırmamı yaptıktan sonra kolda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arada olan 2 düz ilmeğime kadar geldim. Sol şişimi arkadan alttaki ipe geçirip düz olarak örüp artırmamı yapıyorum. 2 ilmek düz örüp tekrar bu defa sol şişimi önden alttaki ipe geçirip
düz olarak örüyorum. Şimdi arkada olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bir önceki sırada arkamızda 25 ilmek düz örmüştük. Bu sırada 27 ilmek düz örüyoruz. Kolda da ilk sırada 10 ilmek düz örmüştük. Bu sırada 12 ilmek düz ördük. Artırmış olduğumuz ilmekleri de sayarsak 14 ilmek örmüş olduk. Ayraçları çıkarmazsanız arkadaşlar, karıştırmazsınız, artırmış olduğumuz ilmekler kendisini belli ediyor zaten. Şimdi bir önceki sırada artırmış olduğum ilmeği de düz olarak ördüm. 2 ilmeğin hem sağ hem de sol kenarına yine bir ilmek artırma yapıyoruz. 2 ilmek düz örüp bu defa sol tarafına bir ilmek artırma yapıyorum. Şimdi kolumuz için 12 ilmek düz öreceğim. İlmek düz ördüm. Yine 2 ilmeğimin her iki kenarına birer ilmek artırmamızı yapalım. Artırmış olduğumuz ilmekleri düz olarak örüyoruz. 2 ilmek düz örüp tekrar bir ilmek artırma yapıyorum. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kalan 7 ilmeğimin 5 tanesini haroşa olarak örüp ipimi arkaya aldım. Sondaki 2 ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Sondaki 2 ilmeği de örmeden şişime takıp ön yüze geçtim. Artırmalarımızı aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. 2 artırma sırası ördük. 10 artırma sırası olana kadar örelim. Daha sonra bir sıra fırfırımız için haroşa öreceğiz. Şimdi 10 artırma sırasına tamamlayıp gelelim. 10 artırma sırası olana kadar ördüm arkadaşlar. 3 sıra yakamızdan sonra sayarsak 2, 4, 6, 8, 10 sıramız oldu. Toplamda 10 sıra artırma yaptık. Şimdi sıra başındaki 2 ilmeği düz olarak öreceğim. Diğer ilmekleri de haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Pat kısmımızı haroşa olarak örüp tamamladım. Düz ilmeklerimizi de bir sıra haroşa öreceğiz. Daha sonra bu haroşa ilmeklerden ilmek çıkarıp fırfırımızı öreceğiz. Haroşamı yine tersten örüyorum. Bir sıra ön yüzde ters, bir sırada arka yüzde ters örüp yine düz olarak örmeye devam edeceğim. Sadece bir sıra haroşa öreceğiz. Arada olan 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Yine aynı şekilde alttaki ipi şişime geçirip bu defa ters olarak örüyorum. Bu sırayı ters ördüğümüz için artırmış olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Aradaki 2 düz ilmeğimizi de ters olarak örüp yine burada artırdığım ilmeği de ters olarak örüyorum.
Arada olan 2 düz ilmeğimizin hem sağında hem de solunda artırmış olduğumuz ilmekleri de ters olarak örüyoruz. İlmek sayım arttığı için arkadaşlar misinalı şişe geçtim. Misinalı şişle örmeye devam ediyorum. Şimdi sıramızı ters örerek tamamlayalım. Artırmış olduğumuz ilmekleri ve arada olan 2 düz ilmeğimizi de ters olarak örüp ön yüzü tamamlayalım. Daha sonra arka yüze geçelim. Arka yüzde de ilmeklerimizi ters örerek arka yüzü de tamamlayıp tekrar ön yüze geçelim. On artırma sırasından sonra bir sıra haroşa ördük. 11. artırma sırasını ördük. Şimdi 12. artırma sırasındayım. İlk 2 ilmeğimi düz olarak örüp 5 ilmek haroşa örüyorum. 2, 4, 6, 7. Patımız 7 ilmekten oluşuyor. Şimdi arada olan 2 ilmeğime kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yine arada olan 2 ilmeğimin sağ kenarına bir ilmek artırma yapıp düz olarak ördüm. Arada olan 2 ilmeğimi düz olarak örüp sol kenarına da yine bir ilmek artırma yapıp düz olarak örüyoruz. Kolda olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Artırmalarımızı bu şekilde devam edelim. Robamız istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örelim. Arada olan 2 ilmeğimizin hem sağına hem de sol kenarına her ön yüzde artırmalarımızı yaparak robamızı örmeye devam edelim. 13 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açalım. İlk iliğimizi açtık. Buradan sayalım, iliğimizi açtıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11 haroşa sıramız olmuş. 13 haroşa sırası olduktan sonra da yine ilk iliğimizi açmış olduğumuz gibi iliklerimizi açalım. 13 haroşa sırasında bir iliklerimizi açalım. Robamız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Robamızı 20 artırma sırası olana kadar ördüm. Yakamızdan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 artırma sırası ördük. 21. artırma sırasını kol ayrımına kadar örerek geldim. Arada olan ilmeğimin bir tanesini öne ekliyorum. Diğerini ise kolumuza ekleyeceğim. Şimdi ön parçamızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37 ilmeğimiz var. Şimdi artırmalarımızı tamamladıktan sonra kolumu örmeye geçiyorum. Bu sırada artırma yapmadan örmeye devam ediyoruz. Kolumuzda olan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Yirmi artırma sırası örüp 21. artırma sırasında kolumuzu örmeye geçiyoruz.
Arada olan ilmeklerin bir tanesini öne ekliyoruz, diğerini kola ekliyoruz. Hırkanızın biraz daha büyük olmasını isterseniz de birkaç artırma sırası fazla örebilirsiniz. Daha küçük olmasını isterseniz de birkaç artırma sırası eksik örebilirsiniz. Kolumda olan ilmekleri düz olarak ördüm. Arada olan ilmeklerime kadar geldim. Arada olan ilmeğimin bir tanesini kola ekliyorum. Diğerini arkamız için öreceğim. Şimdi arka parçayı örmeye geçmeden dönüyorum. Kolumuzda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 ilmeğimiz oldu. 52 ilmekle ön yüzde düz, arka yüzde de ters olarak biraz öreceğiz. Daha sonra kolda kesimlerimiz olacak. Şimdi kolumuzu biraz örelim. 52 ilmekle ön yüzde düz, arka yüzde ters, kolda biraz ilerleyip gelelim. Kolda örerek ilerledim. Kolumuzu ayırdıktan sonra 30 sıra ördüm. Kenarları şu şekilde, sonda kalan bir ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi 31. sırada kesim yapacağım. Her iki kenarda da birer ilmek keseceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesimlerimizi sağ kenarda bu şekilde yapıyoruz. Şimdi kolumuzda olan ilmeklerimizi düz olarak örmeye devam edelim. Sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği sol taraftan girip ikisini birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. 31. sırada her iki kenarda da kesimlerimizi yaptık. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Altı 7 sıra örelim. Daha sonra yine ön yüzde her iki tarafta kesim yapalım. 6-7 sıra örüp gelelim. 31. sırada her iki tarafta kesimlerimi yaptıktan sonra 7 sıra ördüm. 38 sıra oldu. Şimdi ön yüzde 39. sıradayım. Yine aynı şekilde her iki tarafta yine kesimlerimizi yapalım. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine sıra sonunda 3 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi 5 sıra örüp yine aynı şekilde ön yüzde her iki tarafta kesimlerimizi yapalım. 5 sıra örüp kesimlerimizi yapıp gelelim. Kolumuzu istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. 31. sırada her iki kenarda kesimlerimizi yaptık. Daha sonra 39. sırada 5 sıra örüp 45. sırada tekrar 5 sıra örüp 51. sırada
her iki kenarda da kesimlerimi yaptım. 4 ilmek bu kenarda, 4 ilmek de bu kenarda, toplamda 8 ilmek kestim. Şimdi şişimde 44 ilmeğim var. En son 51. sırada kesmemizi yaptıktan sonra 5 sıra daha ördüm. 56 sıra olana kadar ördüm arkadaşlar. Kol ayrımını yaptıktan sonra 56 sıra örüyoruz. Şimdi kolumuzun uç kısmına 3-4 sıra haroşa öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Haroşamı her iki yönde de tersten öreceğim. Yine sıra sonunda kalan bir ilmeği düz olarak örüp sıra başında ters olarak öreceğiz. Sıra sonunda kalan bir ilmeğimizi düz olarak örelim. Arka yüzde sıra başında ilk ilmeği örmeden alıp yine diğer ilmeklerimizi ters olarak örmeye devam edelim. Bu şekilde 3-4 haroşa sırası örüp daha sonra kolumuzu kesip bu kolu tamamlayalım. Kolumuz için 3 haroşa sırası ördüm. 3. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçip kolumuzu keselim. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi hem örüp hem keselim. İpimizi de biraz uzun bırakalım arkadaşlar, kolumuzu dikmek için. Kolumuzu keserek tamamlayıp gelelim. Kolumu kesip tamamladım. Dikmek için de ip bıraktım arkadaşlar. Daha sonra ipimi tam şu kısma bağladım. Kolumu tamamladıktan sonra bu kısma ipimi bağladım. Diğer kolumuza kadar örerek gelelim. İlmeklerimi diğer koluma kadar düz olarak örüyorum. Diğer kola kadar ilmeklerimi düz örerek geldim. Arada olan ilmeğimizin bir tanesini arka beden için örüyorum. Diğerini kolum için öreceğim. Başka bir 3,5 numaralı şişle kolda olan ilmeklerimi öreceğim. Diğer kol ayrımına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kolda olan ilmeklerimi ördüm. Yine aradaki iki ilmeğimizin bir tanesini kolumuz için örüyorum. Diğerini de ön parçaya eklemiş oluyorum. Şimdi kolumuzda diğer kolda olduğu gibi 52 ilmeğimiz var. 52 ilmekle kolumuzu örelim. Diğer kolda olduğu gibi kesimlerimizi aynı yerlerde yapalım. Aynı uzunluğa gelince kol ucu için 3 sıra haroşa örüp daha sonra aynı bu kolu kesmiş olduğumuz gibi kesip kolumuzu tamamlayalım. Daha sonra beden kısmını örmeye geçelim. Şimdi bu kolumuzu da tamamlayıp gelelim. Bu kolumuzu da tamamladım. Her iki kolumuzu da tamamlamış olduk. Daha sonra ipimi arka kısma bağladım. Şimdi ön parçamızı öreceğim. Ön parçada olan ilmekleri düz olarak örüyoruz.
beden kısmını örmeye geçtik. Yedi ilmeğim kaldı. 5 tanesini haroşa olarak örüyorum. Sonda olan 2 ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kol altına kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön parçayla arka parçayı şimdi birleştireceğiz. Fakat bu sırada herhangi bir artırma yapmıyoruz. Kol altına kadar geldim. Şimdi arka parçada olan ilmeklerimi örmeye geçiyorum. Herhangi bir artırma yapmadan arka parçada olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir sonraki sırada burada uzayan ipimizle artırma yapacağız. Şimdi arka parçada olan ilmekleri diğer kol ayrımına kadar ters olarak örelim. Arka parçada olan ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi ön parçamızda olan ilmeklerimi örmeye geçiyorum. Yine kol altında artırma yapmadan ön parçada olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak örüp kalan 2 ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçeceğim. O kısma kadar örüp gelelim. Sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. İlk 2 ilmeği düz olarak örüyorum. 5 ilmek haroşa. Düz ilmeklerimi ise düz olarak örüyorum. İlmeklerimize koltuk altına kadar düz olarak örelim. Kol altına kadar ilmeklerimi düz örerek geldim. Şimdi buradaki uzayan ipimizle artırma yapacağız. Şu şekilde arkadan ipimi sol şişe geçiriyorum. Artırma yapıp artırmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Yine aynı şekilde tekrar arkadan ipi sol şişime geçirip şu şekilde soldan batarak ilmeği düz olarak örüyorum. Daha sonra arka bedende olan ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Kol altında burada 2 ilmek artırmış olduk. Yine diğer kol altına kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Kol altına geldim. Yine burada 2 ilmek artırma yapacağız. Aynı şekilde artırmalarımızı
yapıp artırmış olduğumuz ilmekleri de düz olarak örelim. Hem buradaki ipi kaybetmiş oluyoruz, hem de kol altında 2 ilmek artırmış oluyoruz. Kol altına da muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Herhangi bir potluk oluşmuyor. Şimdi ön parçada olan ilmeklerimi örüyorum. Beş ilmek haroşa örüp sıra sonundaki 2 ilmeği örmeden şişme takıyorum. İpimi arkaya alıp sondaki 2 ilmeği şişme taktım. Şimdi beden kısmını öreceğiz arkadaşlar. Bedenimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Pat kısımlarına aynı şekilde devam ediyoruz örmeye. 13 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açalım. Beden kısmımız istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra fırfır yapımına geçeceğiz. Hırkamızın beden kısmını tamamladım. İlk haroşadan sayarsak 57 haroşa sıramız oldu. Kol ucunda örmüş olduğumuz gibi etek ucunda da yine 3 sıra haroşa ördüm. 1, 2, 3. Üçüncü haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Arka yüzde kesmeye geçeceğim. 13 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açtık. Toplamda 5 tane iliğimiz oldu. Şimdi arka yüzde kesimlerimize geçelim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimizi çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan bütün ilmeklerimizi kesip tamamlayalım. Beden kısmını kesip tamamladım. Şimdi kolları dikmeye geçiyorum. Kollarımızı şu şekilde dikiyoruz. Kenarlarda olan ilmeklerin aralarına bu şekilde batıyorum. Ön yüzden dikiyoruz. Son ilmeğin arasına batarak dikiyorum. Bu şekilde kollarımızı dikip tamamlayalım. Daha sonra fırfırımız için ilmek almaya geçelim. Kolları dikip tamamladım. Şimdi fırfırımız için ilmek almaya geçelim. Haroşa olarak örmüş olduğumuz kısımdan ilmeklerimizi alacağız. İpimi şu şekilde ön yüzden arkaya geçiriyorum. Buraya sabitliyorum. İpimizi buraya bağladıktan sonra haroşa kısımdan
ilmeklerimizi alacağız. Pat kısımdan başlamıyorum. Tam pat kısmımızın bittiği kısımdan ilmeklerimi almaya başlıyorum. Tırtıklı kısımlardan ilmeklerimizi alıyoruz. Tırtıklı kısımların şu şekilde hem alttaki yerden hem alttaki tırtıklı kısımdan hem üstteki tırtıklı kısımdan hepsinden ilmeklerimizi çıkarıyoruz. İlmekleri tığ yardımıyla da çıkarabilirsiniz. İsterseniz şişle de çıkarabilirsiniz. Bütün tırtıklardan hem alttaki hem üstteki haroşa olarak örmüş olduğumuz sıranın hem altındaki tırtıklardan hem de üstteki tırtıklardan ilmeklerimizi çıkarıyoruz. İlmeklerimizi çıkarıp tamamlayalım. Daha sonra toplamda kaç ilmek çıkardığımı söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bütün ilmeklerimizi çıkarıp gelelim. Pat kısmına kadar ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 316 ilmeğimiz oldu. İlmeklerimi almaya düz şişle başlamıştım. Daha sonra rahat alabilmek için misinalı şişe geçtim. İlmek sayımız fazla olduğu için misinalı şişle almaya başlayın arkadaşlar. Daha rahat örülecektir. Şimdi şişimde olan ilmekleri ön yüzde düz olarak öreceğim. Arka yüzünde ise ters olarak öreceğim. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak öreceğim. En sondaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağım. İlk sıramız zor örülecektir arkadaşlar. Daha sonra kolaylıkla örebiliriz. İlmeklerimizi alırken çok sıkmadan alalım. İlk sıramızı daha rahat örebilmek için ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak örelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar ilmeklerimizi bu şekilde örelim. Daha sonra kesmeye geçelim. Fırfırı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. İlk sırasından sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra ördükten sonra arka yüzde kesiyoruz. Kesimlerimizi şu şekilde yapıyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Yani bedenimizi ve kolumuzu nasıl kestiysek fırfır kısmını da aynı şekilde kesip tamamlıyoruz. İlmeklerimizin tamamını kesip tamamlayalım. Fırfırımı kesip tamamladım. Şimdi fırfırımızın alt kısmına şu şekilde dantel dikiyorum. Yine örmüş olduğum ipimizi 2 kat alarak dantelimizi fırfırın altına yerleştirdim. Daha sonra şu şekilde danteli büzerek dikiyorum. Ara ara dantelimizi hafifçe büzelim.
Tam fırfırın alt kısmına danteli yerleştirdim. Elimizde hafifçe danteli büzerek dikiyorum. Yine aynı kendi örmüş olduğumuz iple dikelim. Elinizde yoksa ya da bu şekilde dantel almak istemezseniz sadece fırfırlı olarak da kullanabilirsiniz. Öyle de çok şık oldu arkadaşlar. Bu şekilde fırfırımızın alt kısımlarına dikip hırkamızı tamamlayalım. Fırfırın alt kısmına tülümü dikip tamamladım arkadaşlar. Hırkamızı da tamamlamış oldum. Hırkamızın ön kısmı böyle. Arkası da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.